Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte bir yelek öreceğiz. Bu yeleğimizin ölçüleri 40 beden üstüne uygun olacak. Aslında yeleğin zemini siyah olduğu için bütün ayrıntılarını değil de nasıl ilerlediğimizi size anlatacağım. Size bir fikir videosu diyebilirim aslında bu video. Nasıl yapabilirsiniz? Bir tık daha nasıl büyütebilirsiniz? Daha büyük bir bedene nasıl bu yeleği örebilirsiniz? Küçük beden yelekleri çünkü biliyorsunuz çok fazla ördük. Bu farklı bir model olacak. Beraberce belki her detayını göstererek değil ama anlatarak fikir dedim videosu olsun örmek isteyen dostlarım için. Videonun devamını izlemeniz yeterli olacak tabii ki. Burada kullandığım renk 6 adet renk kullandım. Bu renklerin numaralarını, kodlarını aynı renk kullanmak isteyenler için videonun sonunda bırakacağım. Her bir motifim benim 9 santim düştü. Birleştirme öncesi. Şöyle size göstermem gerekirse tam olarak 9 santim motiflerim. Birlikte bir tane motifi örelim. Motifin renkleri videoda görülebilecek gibi ama birleştirme videosunu göstermeyeceğim. Bu videonun altına birçok birleştirme tekniği bırakacağım size. Siz isterseniz motiflerinizi tek tek birleştirirsiniz. Ya da çok fazlasıyla sık sık kullandığınız birleştirme tekniğini kullanabilirsiniz. Ya da eğer ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak alttaki birleştirme tekniklerini izleyerek size en uygununu seçebilirsiniz. Kullandığım iplerin kodlarını daha sonra size söyleyeceğimi söyledim. Zira 4 mevsim koton ipler, Yarnart Jeans ve Alize Cotton Gold var içinde. Onları 3 milim tığ ile kullanıyorum. Çok daha fazla büyütmek isterseniz yeleğinizi elinize göre biraz daha büyük kullanabilirsiniz. Ben şu anda 42'den 40 da giyebilir hatta 44-46 bedene kadar 44 diyelim bedene kadar bir yelek örüyorum. Daha üstünü örecek arkadaşların ilk başta tığ numaralarını eline göre bir tık daha genişletebilirler. Bu nacizane bir öneridir. Motifimizin ortasını örerek başlıyoruz. Sihirli halka içine 12 tane ikili trabzan örüyorum. Aralarında bir zincir ile. Hemen bunları kadrajdan çıkartalım. Yaklaşayım ve göstermeye başlayayım dilim döndüğünce. Sihirli halkanın içine bir kere kilitledikten sonra yükselip etrafında döndürüyorum. Arkasından ipimi geçirip ilk trabzanımı örüyorum. Arada bir zincir. Bir zincir. Bir. Böyle 12 tane örüp geliyorum. İkinci sıra için yeni rengimi alıyorum. Sihirli halkanın içine ördüğüm her bir boşluğun içine batıp şu ipimi de öne alayım. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde ördüm. Arada bir zincirim var. Yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 arada bir zincirim var. Bu iki trabzanı hiç zincirsiz örüyorum. Araya bir zincir. Tamamladığımda 12 tane ikili trabzanlardan oluşan grubum olmuş olacak. Şimdi arada bir zincirle ikili trabzanları boşluklara yapayım, 2 adet halinde geleyim. İkinci sırayı tamamladım. Sıra 3'te yeni renkimi alıyorum. Üçüncü sırayı da tamamlamak için hemen bu defa ikili trabzanların arasındaki boşluklara üçlü trabzan yapacağım. Geldi. İlkini ördüm. Hemen yanına 2 tane daha aynı boşluğun içine örüyorum. Arada bir zincirimle devam ediyorum.
boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir. Yine bordoyu da 12 adette tamamlayıp geleceğim. Artık 4. sıramız bizim aynı zamanda kareye dönüştüğümüz sıra. Kareye dönüştürüp birleşme kısmına geçebiliriz. Bu motiflerden toplamda 54 adet hazırlayacağız. Boyunu daha uzun yapmak isteyen dostlar 54 artı 9 olarak düşünebilirler. Boyu o şekilde uzatıyoruz. Artı 9 motifle. Şimdi motifimi kare yapma sırasındayım. Yine ilmeğimi çıkartıp motifin bir köşesinden başlıyorum. İlk başladığım köşenin içine şöyle geldim. 1, 2 yani 3 kere de çıktığım uzun trabzanlar örüyorum. Sonra yanına bu uzun trabzanlardan 2 tane daha öreceğim. Burası benim köşem. Ben köşenin ilk bir tane grubunu örmüş olacağım. Dönüşte de ikincisini aynı köşenin içine örerek tamamlayacağım. Arada zincirim yok. 2 tane boşluğun içine 3 adet halinde ikili trabzanlar öreceğim. İki tane ördükten sonra diğer boşluğun içine yine köşe çalışıyorum. Arada 2 zincirim. Köşede olduğum için diğer üçlü grubu da örüyorum aynı boşluğun içine ve 2 boşluğun içine 2 tane grup yine ikili trabzanlar halinde. İşte motifimi bu şekilde kareye getirip tamamlamış olacağım. 54 tane de motifimi biriktirip daha sonra size neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Motifimizi tamamladık. Şimdi burada bir fikir vermek istiyorum. Özellikle 44-46 beden üstü örecek arkadaşlarım. Motifimiz böyle 4 sırasıyla 11 santim oluyor. Benim yeleğimin ana rengi siyah. Sizinki farklı bir renkte olabilir. Ana renginiz her neyse motiflerinizin üstünü 54 adete tamamladıktan sonra birer sıra örmenizi tavsiye ederim. Büyük bedenler için bakın özellikle vurguluyorum. Birer sıra örüp daha sonra birleştirmeye başlayabilirsiniz. Ama 44-46 bedene kadar benim gösterdiğim yöntem çok rahat olacaktır. Daha dökümlü durmak isteyenler baştan bir sıra daha büyük örerek devam edebilirler yapıma. Motifleri 54 adete tamamladıktan sonra 6x5 arka 30 tane için birleştireceğiz. Arka için 30 tane 6x5 halinde. Önler için 6x2 artı 6x2 yani 12 artı 12 de önler için birleştireceğiz. Ama nasıl yapacağız? Şimdi ilk olarak 30 tane motifi bu videonun altına bıraktığım tekniklerden biri ya da kendi kullandığınız tekniklerden biriyle birleştirebilirsiniz. 30 taneyi birleştireceğim. Daha sonra onu bir kenara bırakacağım. Önler için de birleştireceğim. Birleştirdikten sonra bir işlemim daha var. Öyle arka parçaya birleşeceğim. O aşamalarda geleceğim. Siz videonun devamını izleyin. Neler yapıyoruz beraberce görün lütfen. Orada da size büyütebilme fikirleri veriyor olacağım. O zaman motiflerimi birleştirip geliyorum. 6x5 olarak 30 tane motifimi tek parça haline getirdim. Şimdi sıra bu aşamaya geldiğimde artık birleştirdim. Bakın sonuna kadar da geldim ama ipimi koparmadım. Bu parçanın, büyük parçanın da etrafını bir sıra daha geçeceğim. Çok daha büyük beden çalışacaklara bir fikir daha.
Burada bir sıra daha fazla geçebilirler. Bazen böyle hani fotoğraf videoların altına yorumlar geliyor. İşte Damla hep küçük beden çalışıyorsun, küçük bedenlere öneriler veriyorsun. Bu önerileri bu yelekte dikkate alırsanız eğer çok 50 artı bedeni de çok rahatlıkla örebilirsiniz bu yeleği. Belki annelerimize öreceksinizdir. Belki kendinize. Bunları buraya ara ara beden büyütme tekniklerini, fikirlerini bırakmaya çalışıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde hemen bir kadrajı yaklaştırıp nasıl üste geçeceğim. Üste şuraya gelmiştim. Köşeye burada bir ilkini başlayarak köşenin içine bir kutucuk yaparak örmüştüm. Şimdi hemen diğer ikinci kutucuğumu yaparken ipim siyah ama görüntüden ziyade dediklerimi dikkate alabilirsiniz. Üçlümü ördüm ikinci. Şimdi bir üste çıkacağım ve örmeye devam edeceğim için bir sıra daha. Burada ilk işim bir zincir çekip tığımın üstüne ipimi almak ve burada ilk başladığım trabzanın tepesine geliyorum. İlmeği şöyle 3 tane halinde tığımda dururken hepsinin içinden geçirip bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürüp yalancı bir trabzanımı öreceğim. Kaçırdık. Bir daha yapalım birlikte. Yanına 2 tane daha örüyorum. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada zincir çekmeden örmeye devam ediyorum. Şu iki motifin kesiştiği yere kadar öreyim geleyim. Buraya geldiğimde de bir tane bu köşenin içine üçlü grup örüyorum. Daha sonra bir tane de diğer köşenin içine bir adet üçlü grubumu örüyorum. Sonra sırasıyla gene boşlukların içine üçlü gruplarımı örmeye devam ediyorum. Şunu söylemem gerekirse köşeye geldiğimizde köşenin içine yine aynı köşelerde olduğu gibi 2 grubu çalışacağım. Arada 2 zincir kullanacağım. O şekilde tamamlayacağım. Şu başladığım noktaya geldiğimde de buradaki üçlüyü örüp üstüne atıp ipimi kopartacağım. Arka parçam bitmiş olacak. Ön 2 parçayı birleştirebilmem için yeleğimin. Bu ön parçalardan birini ben yerine yerleştirip geleceğim. Diğerini de beraberce yerleştiririz. Öyleyse tamamlayayım. Diğer işlemleri yapayım. Devamı için buluşalım. Yeleğin arkasını birleştirdikten sonra bir sıra geçtim. Daha sonra ön parçayı parçalardan birini yerine yerleştirdim. Aslında o parçayı da birleştirdikten sonra şurada görebileceksiniz. Şöyle gösterirsem. Birleştirdikten sonra bir sırada onun etrafını geçtim. Etrafını geçerken üstle birleşip daha sonra yanlardan da birer sıra örerken birleştirdim. Bir genişlik oluşturdum. İşte bir büyütme yeri daha aslında yanlar oluyor yeleğimizi. Şimdi size onu diğer tarafı yaparken nasıl daha geniş olabilir, nasıl büyütebilirsiniz onu da göstereceğim. Daha sonra kolun etrafını da yarım trabzan geçerek tamamladım. Toparladım. Minik bir toparlama da yaptım. Omuz kısmının düzgün durması için. Şimdi diğer tarafı beraberce yerine ekleyelim. Ön parçalarımızdan diğeri eklemediğime bakın. Bütün motiflerini ekledim. Sonra etrafını bir tur dolaşırken sadece üst kısmını açık bıraktım. Bunu da şu yeleğimizin sağ üst köşesine yerleştireceğim. Şuraya yerleştireceğim. Şurası açık zaten. Bunu buradan şöyle göstereyim. Buradan koyarak yerleştiriyorum. Bunu da buraya geldiğimde buradan örerek yerleştirdim. Çünkü elimin gidişi böyle sağdan sola doğru ördüğüm için sol elini kullanan arkadaşlarım ise benim tam tersimi örecekler. Onlar da soldan sağa doğru ilerleyecekler. Şimdi hemen bunu alayım. Şöyle size nasıl yukarıyla birleştiğimi göstereyim ben.
Siz de kendi tekniğinizi, birleştiğiniz yöntemi kullanarak birleşebilirsiniz. Bu defa böyle arkadan birleşmeyi tercih ettim. Şöyle geldim. Köşemin içine hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip şöyle arkadan batıp arasından kaydırarak geçirip kilitledikten sonra geliyorum buraya. Şimdi bir kere daha göstereyim. Genelde de bu birleştirme tekniğini kullandım. Şöyle yaklaştırayım. Göstereyim. Şöyle üçlüyü ördüm. Bir zincirimi çektim. Arkadan battım. Aldığım ipi arkadan hem ilmeğin arasından geçirdim. Bir kilitledikten sonra buraya. İşte bu parçanın üst kenarına arka büyük parçayla bu şekilde birleşip geliyorum. Üst kenarları birleştirdim. Şimdi şöyle bir açıklık oldu. Bunu nasıl birleştireceğim? Tam olarak üst üste yerleştiriyorum. Önü ve arkayı şöyle yana doğru çeviriyorum. Alttan 4 tane 1, 2, 3, 4 tane motifi arkadaki 4 tane motifle birleştireceğim. Şöyle üst üste koyup göstereyim. Şöylece birleştireceğim. Ama nasıl? Şimdi bu kısımda genişletme yapabileceğiniz bir kısım olduğunu yeniden hatırlatmak isterim size. Ben bir sıra öreceğim. 4 motifin üstünü. Yani buraya kadar bir sıra öreceğim. Şöylece. Daha sonra karşıyı da örerken burayla birleşeceğim. Şöyle söyleyeyim. Burada ben bir sıra öreceğim diyorum ama yan taraflardan daha da genişletmek isteyenler 1 değil, 2 değil, 3 sırada örebilir. Karşıyı da 3 sıra örüp burayla birleşebilir. Bakın şimdiye kadar size motifin etrafını büyütmek, şu parçaların etrafını daha fazla örmek, yanlardaki birleşirken ördüğümüz sırayı arttırmak gibi birçok büyütebilme fikri verdim. Bunların birçoğunu aynı yelekte kullanabileceğiniz gibi sadece birini, ikisini kullanarak öreceğiniz bedene göre bunu değerlendirebilirsiniz. Aslında motiflerin etrafını başta büyük örmek en başta yapılacak hırka yelek büyütme yöntemidir ama bunu bence 48 artı beden için uygulayın. Benim nacizane fikrim motif etrafını büyütmeyi. Diğerleri için işte parça etrafı büyütmek, yanlardan genişletmek gibi fikirleri değerlendirin derim. Öyleyse başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. İlk olarak ön parçanın köşesine geldim. İçine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Biliyorum siyah zorluyor olabilir sizi ama yeleğim sipariş olduğu için sayfamda da gördüğünüzde yapımını merak edebilirsiniz diye buraya en kötü anlaşılması bile görüntüsü nasıl yaptığımı fikrini konuşarak anlatırım. Size de yol açar diye örebilmeniz için düşündüm. Boşlukların içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ta ki 4 motifin üstünü doldurana kadar. Şimdi şuraya geldiğimde de göstereceğim var size. Onun için şöyle bakın. Böyle dümdüz buraya geldiğimde de ortasına da bir tane örüp dümdüz ilerleyeceğim koltuk altına kadar. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan mantığı ile. Öreyim, geleyim. 4 motifin üstünü ön tarafta ördüm. Şimdi arka tarafta örerken de bu ördüğüm ön taraftaki kısımla birleşmeye başlayıp aslında yeleğin formunu tamamen vermiş olacağız. Bunun için hemen çeviriyorum arkasını. Yeleğin arkasındayım. Şimdi dördüncünün burada da 1, 2, 3 dördüncü motifi sayıyorum. Ve onun üstünde hemen şuraya geldiğinizde bakın dördüncünün üstüne geldiğinizde şöyle 2 tane
grubu göreceksiniz şu köşeden devam eden. Onun içine batıp şöyle yapacağım. Batacağım ve bir ikili trabzanımı öreceğim. Bu sırada artık karşıdaki ilk yaptığım, şu köşedeki ilk yaptığım trabzanın, ilk yaptığım kutucuğun ilk trabzanının tam içine batıp şöyle aradan kaydırarak geçireceğim. Tığımın üstüne ipimi alacağım. Hemen buraya köşeye gelip diğer iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen yanındaki boşluktan birleşmeye devam ediyorum. Başlangıçta bir trabzanları tutturduktan sonra karşılıklı iki tane kutucuklarla birleşmeye devam ediyoruz. Burada boşlukların içine 3 tane örüp ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Tam arkasındaki boşluktan batıp birleşiyorum. Şimdi gene bir tane grup daha öreyim. Bir zincir, arkadan batıp kaydırarak aldım. Sonuna kadar da bu şekilde birleşip geleyim. Şöyle sona doğru geldiğinizde bir köşe olacak. Yine o köşenin içine 3 tane ikili trabzanı örerken sonuncuyu ördükten sonra karşıdaki burada örmüş olduğumuz grubun ilkiyle arasından kaydırıp geçiriyorum. Kilitledikten sonra kesiyorum. Şimdi kolumuzun etrafını geçip yelek etrafını örmeye başlayabiliriz. Şöyle kolun etrafını görüyorsunuz. Bakın şöyle bir şekil aldı. Altı da birleştirdikten sonra ben o kısmı şöyle göstereyim. Bu tarafta biraz kolu şekillendirdim. Şurayı dönerken biraz toparladım. Daha düzgün dursun diye. Bunun için siz deyin çakma sık, yine ben diyeyim yarım trabzan, onu geçtim. Şimdi beraberce nasıl geçtiğimizi görelim. İlmeğimi çıkarttım. Bunun için ilk olarak kolun altını çeviriyorum. Kolun altını çevirdiğimde şu ikisinin, iki kutucuğun kesiştiği noktayı göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Tam olarak ortasına batıp şöyle bir ilmeğimi alıp şöyle minik bir batıyorum. Orada bir çakma sık iğnemi örüyorum tam olarak ortasına. Sonra yandakine geldiğimde ise yine tığımın üstüne ip alıyorum, batıyorum, ilmek çıkartıyorum ama toplamıyorum. Bir daha tığımın üstüne ip alıp aynı boşluğun içine batıp çıkıyorum ve burada hepsini bir topluyorum. Sonra tığımın üstüne ipimi alıp trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Çakma sık iğnelerimi. Başladığım noktaya kadar, daha doğrusu omuzda da tam bir yapacağımız işlem var. Onu da göstereyim. Ama omuza gelene kadar her bir trabzanın üstüne yarım trabzan öreceğim. Buradan başladım. Buraya kadar ördüm. Bakın tam omuza denk gelen kısımdayım. Çevirdiğimde şöyle bir iki köşe oluyor. Yine tığın üstüne ip alıyorum. Bir köşenin içine batıp çıkıyorum. Yine tığımın üstüne ip alıyorum. Yine buradaki köşenin içine batıp çıkıp hepsini bir topluyorum. Ve trabzanlarımın üstüne yine örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya yaklaşana kadar örüp geleyim. Kol altına geldiğimde buraya batıp çıkmıştım. Şuradaki iki tane de şu boşluğun içindekini örmüştüm. Şimdi şurada da aynı işlemi yapacağım. Battım. Topladım. Üçünü duruyor. Bir daha tığımın üstüne ip aldım. Aynı boşluğun içine bir daha battım. Hepsini bir topladım. Sonrasında da burada ilk yaptığım çakma
sık iğnenin içinden kaydırarak geçiriyorum. Hepsini kitleyip kol altına kadar da örmüş oldum. Şimdi bunu burada kesip iplerimi gizleyeyim ve yeleğimizin, şöyle de göstereyim nasıl bir toparlama yaptığımızı. Yeleğimizin etrafını örmeye geçelim. Kolları tamamladık. Bir etrafını örmek kaldı yelekte. Şöyleyken size bir ölçü vermem gerekirse, bir uçtan bir uca geldiğimde ölçüsü 54 santim, şöyle pardon 55 santim diyebilirim. Arka genişliği olmuş oluyor bu. İşte ön kapaklarımda 22,5 santim, 22,5 daha 45 yapar. Arkada ne kadar demiştik? 45, 55 daha 100 santim yapıyor. Patıyla birlikte de şöyle söyleyeyim size 110. Yani bu yelek çok rahat 44 bedene kadar çok rahatlıkla olacak bir ölçüde düşüyor. Bunu belirtmek isterim sizlere. Şimdi patına geçmeden evvel söylemem gereken bir şey var. Dilerseniz etrafını boşlukların içine kafesler örerek, gene üçlü kutucuklar örerek devam edebilir. Lastik örebilirsiniz ya da şimdi benim yapacağım gibi trabzanlarla geçebilirsiniz. Buradaki en ince ayrıntı şu kısma geldiğimizde ensedeki yapacağımız bir toparlama. Bir tek orada fark var. Geri kalan her yerde her ilmeğin üstüne bir ikili trabzan öreceğim. Köşelerde de 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 trabzan geçeceğim. Başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. İlk olarak yeleğin bir köşesini alıyorum. Ve köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan, sırasıyla bütün trabzanların üstüne bir ikili trabzan örüyoruz. Ensedeki toparlama yapacağım kısma gelene dek. Ensedeki kısma geldim. Daha doğrusu yaklaştım. Şimdi şurada bir tane daha trabzanın tepesine ikili trabzanımı örüyorum ve şöyle bir kısımla karşı karşıya geliyorum. İlk olarak bu köşenin içine batıp bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp bu köşenin içine de batıyorum. Tığımın üstüne aldığım ipi örüp bu defa üçünü bir örüyorum. Ve sıradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Diğer köşeye kadar aynı şekilde ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Diğer köşeye de geldim. Şimdi buradaki trabzanlarımı da ördüm. Şimdi bu köşeye yine batıp bir kere de çıktım. Sıra bunda. Bir kere çıkıp hepsini bir topladım ve sırasıyla trabzanlarımın tepesine örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar bundan sonrası için aynı. Herhangi bir farklı yapılacak işlem yok. Tekrardan ikinci sıraya geçişi size gösterip tekrardan bu ensede de yaptığımız işleme geldiğimizde bakarız. Bunu 3 sıra halinde öreceğim. İşte size yine bir yeleği büyütme fırsatı diyebilirim. Etrafını ördüğümüz yer. Patını, yani hırkanın etrafını dilediğiniz uzunlukta örebilir ve bedeni buradan da rahatlıkla büyütebilirsiniz. Aslında bu yeleğin her aşamasında büyütebilme fırsatı var. Etek kısmına geldiğimizde ise şöyle bir kısım göreceğiz. Buraya geldiğimizde ben hemen şuraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra da buradaki trabzanların içine, şu boşluklarına 2 tane örüyorum. Bir buna, 2 tane, bir de diğer şu boşluğun içinden de geçerken oraya da bir ikili trabzan yapıp
Bunun da içine geliyorum. 2 tane de bunun içine trabzanımı örüyorum. Sonra normal buradaki köşe gibi olan yere de ördükten sonra trabzanların tepesini örmeye devam ediyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Geçişi nasıl yaptığımı görün, oraya geldiğinizde takılmayın diye. Tam olarak köşeye geldim. Şimdi bir üstte nasıl çıkacağımızı da göstereceğim. Burada köşenin 2 tane ikili trabzanını örmüştük. Diğer ikinciyi de ördüm. 2 zincir çekmem gerekip buraya gelmem gerekiyor eğer bu sırada bitireceksem. Ama bir üste çıkacağım için bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp arasından kaydırarak, şöyle bir görüntüyü biraz daha netleyelim. Kaydırarak bütün ilmeklerin içinden bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi arkasından geçiriyorum. Böylelikle ilk trabzanımı örmüş oldum. Yanına bir tane daha öreceğim. Ve daha sonra trabzanların tepesine birer tane örmeye devam ederek yine ensedeki işlemi, ensedeki o daraltmayı yapana kadar geleyim. Orada nasıl bir geçiş yaptığımızı göstermek istiyorum. Tekrardan ensedeki bu toparlama kısmına geldik. Şimdi burada da şuraya geçiş yapıyorum. Burada bir tane daha trabzan üstünü örüyorum. Sonra burada topladığım yerin tepesinden bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir de yanındakini, yalnız bir kere de çıkıyorum. Yanındakine de aynı şekilde bir kere de çıkıp üçünü bir topluyorum. Sonra bu ensedeki diğer tarafa geçene kadar aynen devam ediyorum. Orada da aynı işlemi yapacağım. Buraya da geldiğimde yine bu içten ilkin batıyorum. Bir kere çıkıyorum. Sonra buradakine de batıp bir kere çıkıp hepsini bir topluyorum. Sonra yanındakine derken hepsine birer tane örmeye devam ediyorum. Şimdi bu benim ikinci sıram. Üçüncü sırayı da geçtiğimde öreceğim ve üçüncü sırada da aynen buraya geldiğimde yine burada birlikte topladığım ve yanındakini bir toplayacağım. Buraya da geleceğim. Bu tarafta da buradan bir taneyi ve birlikte topladığımı alıp ensedeki üçüncü sıradaki toplarlamayı da yapıp yeleğimi tamamlamış olacağım. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldik yine. Yeleğimizi tamamladım. Etrafını 3 sıra olarak geçtim. Size büyütme fikri olarak patını daha geniş örebilirsiniz demiştim. Şimdi benim bu yeleğim 44 bedene kadar uygun. Zira genişliği, kalça çevresi 112 santim civarı oldu. Yanlardan da arttırabilirsiniz demiştim. Bunu böyle 44, 46, 48 bedene kadar bu yolları deneyin. Yandan genişletmek, patını geniş örmek gibi. Asıl 50 artı beden örecek arkadaşlarım mutlaka motifleri bir sıra daha fazla örsünler. Bunu önermek isterim. Koltuk altına motif de yerleştirilebilir. Tabii o da bir seçenek. Bunu da söyleyeyim. Motiflerim biliyorsunuz birleşme kenarı olmadan 9 santimde, birleşme kenarı ile birlikte 10,5 santim oldu. Bunu da bir alt bilgi olarak yeniden bırakayım. İplerime gelecek olursak ne kadar kullandığımı onu da söyleyeyim. Ölçüyü verdim. Bir de uzunluk ölçüsü de vereyim ki size o da aklınızda bulunsun. Benim verdiğim sayılarda yaparsanız yeleğiniz şöyle 68-69 santim civarı oluyor. Bunu da bildireyim. Şimdi siyah kullandım zeminde biliyorsunuz. 1,5 adet ip gitti. Bu 1,5 adet ipim Alize Cotton Gold 60 siyahı. 1,5 adet. Diğerlerine gelecek olursak yine içinde 2 tane Alize Cotton Gold'um var. Biri şu bej olan, 152'si şu. 152'si ikinci sıradaki 152'si yine
Alize Cotton Gold, yeşil olan 426'sı. Diğerleri ise Yarnart cins. Yarnart cinsin beyaz olan 62'si, bordosu 66 ve şu hardal sarısı 07. Bunları kullandım içinde de renk olarak. Her birinden birer adet yeterli oldu zaten. Umarım hoşunuza gitmiştir, anlaşılır bir video olmuştur. Her zamanki gibi ben yine sizden bir kalp isteyeceğim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle örerseniz benimle paylaşmayı da unutmayınız. Yorum ve beğenileriniz çok kıymetli. Abone olmanızı da hatırlatır. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.